Ve aleyküm selam kardeşlerim. Hepinize selam ve huzur diliyorum. Bugün sizlerle çok kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Hayatımın akışını tamamen değiştiren bir şey. Diğer videolarımdan farklı olarak bu video ne planlanmış ne de şiirsel olacak. Bu sadece benim hikayem. Kim olduğum, nereden geldiğim, beni İslam'a yönlendiren şey, neden Müslüman olmayı seçtiğim ve neden şimdi bu mesajı paylaşmaya, kendimi adadığım hakkında. Ben Rusya'da doğdum ve 9 yaşımdayken ailemle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettik. Yeni bir dile, yeni bir kültüre ve tamamen farklı bir yaşam tarzına uyum sağlamak oldukça zordu. Kendimi bir yabancı gibi hissediyordum. Yabancı bir ülkede kimlik karmaşasıyla boğuşuyordum. Bu büyük değişim dünyaya bakış açımı şekillendirdi ve etrafımdaki her şeyi sorgulamama neden oldu, din de dahil. Ailem dini geleneklerine bağlı olsa da ben onlardan giderek uzaklaştığımı hissediyordum ve bu yeni ortamda kendi yerimi bulmakta zorlanıyordum. Hristiyan ve Yahudi etkilerinin karışımından oluşan bir evde büyüdüm. Annem Hristiyan, bana babalık yapan üvey babamsa Yahudiydi. Ancak bu dini geçmişe rağmen inanç hayatımda önemli bir yer tutmuyordu. Din benim için büyük annemden aktarılan ve gerçek dünyayla pek alakası olmayan hikayelerden ibaretti. Bu bakış açım ancak ergenlik yıllarımda depresyonla mücadele ederken değişmeye başladı. İçimde hiçbir şeyin dolduramadığı bir boşluk vardı ve duygularım tarafından kuşatılmış hissediyordum. İşte o dönemde kendimden daha büyük bir şeyi, maddi dünyanın ötesinde bir anlamı aramaya başladım. İlk olarak Hristiyanlığa yöneldim. Ancak İncil'i açıp Tanrı'nın 7. gün dinlendiğini ve rahatladığını anlatan satırları okuduğumda şaşkına döndüm. Nasıl olurdu da her şeye gücü yeten Tanrı'nın dinlenmeye ihtiyacı olabilirdi? Bu insani bir özellikti ve benim kutsal bir yaratıcıya dair inancımla örtüşmüyordu. Şüpheler zihnimi sardı ve Hristiyanlığı reddettim. Belki de yanlış yerde aradığımı düşündüm. Sonrasında Budizmi araştırmaya başladım. Barış ve dünyevi şeylerden uzaklaşma felsefesi ilgimi çekmişti. Ancak kısa sürede Budizmin daha çok bir yaşam biçimi olduğunu ve ilahi bir varlıkla gerçek bir bağlantı sunmadığını fark ettim. Ben daha derin bir şey arıyordum. Beni gerçekten yüce bir güce bağlayan bir inanç istiyordum. Ama Budizm bana bunu vermedi. Bunun ardından Hinduizme yöneldim. Onun kadim kökleri beni cezbetmişti. Ancak birden fazla tanrıya ve hayvansı özelliklere sahip, ilahi varlıklara inanma fikri bana mantıklı gelmedi. Maymun başlı bir tanrı ya da çok kollu bir ilah fikri bana ruhani olmaktan çok mitolojik geliyordu. Buna inanamayacağımı anladım. Kendimi kaybolmuş hissederken hatta çoktan politeizmi, çok tanrıcılığı bile düşündüm. Belki de eski medeniyetler bizim bilmediğimiz bir şey biliyordu. Heykellerin ve putların daha yüksek güçlerle bağlantı kurmanın bir yolu olabileceğini düşündüm. Hatta bir gün bir New Age mağazasına girip bir tanrı heykeli satın almak istedim. Ama tam da mağaza görevlisine tanrının heykelini satıp satmadıklarını sorduğum anda bunun saçmalığını fark ettim. Tanrıyı temsil eden bir nesneyi para verip satın almanın mantıksızlığı beni sarstı. O an dini tamamen terk etmem için yeterliydi. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Böylece ateist oldum. Çeşitli dini doktrinlerde karşılaştığım tutarsızlıklar beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Eğer Tanrı kavramı incelediğim her inanç sisteminde bu kadar kusurluysa, belki de Tanrı hiç var olmamıştı. Bu farkındalık, ya da daha doğrusu bu varsayım, bana bir tür özgürlük hissi verdi, ancak aynı zamanda büyük bir kopukluk da hissetmeme neden oldu. Beni yönlendirecek daha yüksek bir amaç olmadan, ahlakın ilahi bir yükümlülükten ziyade sadece toplumsal bir yapı olduğuna inanmaya başladım ve kendimi zevk ve haz odaklı bir yaşam tarzına kaptırdım. Tanrı fikrini ne kadar görmezden gelirsem, içimdeki boşluk o kadar büyüyordu ama o zamanlar bunu hayatın anlamsız rastlantılarından biri olarak değerlendiriyordum. Eğer bu dinlerin hiçbiri mantıklı değilse, belki de Tanrı diye bir şey yoktu. Ancak bu düşünce beni karanlık bir yola sürükledi. Daha yüksek bir amaca inanmadan kendimi giderek daha pervasız bir yaşama bıraktım. Aşırı şekilde partilere katılıyor, suç teşkil eden işlere bulaşıyor
ve tamamen yanlış insanlarla çevrili bir hayat sürüyordum. Kendimi hayatın sadece zevk almakla ilgili olduğuna ve tek gerçek sonucun yakalanmak olduğuna inandırmıştım. Ancak zamanla yaptıklarım beni derin bir boşluk ve mutsuzluk içinde bıraktı. Bir zamanlar arzuladığım özgürlüğe sahip olmama rağmen kendimi kaybolmuş, amaçsız ve tatminsiz hissediyordum. Sonra aylar süren içsel huzursuzluk ve cevapsız soruların ardından her şey bir gecede değişti. Geçmişte yaptığım hataların ve içimde sürekli beni takip eden boşluğun ağırlığı altında giderek daha huzursuz hissediyordum. Zihnim, hayal kırıklığı, özlem ve vazgeçiş arasında gidip geliyor, sanki sonsuz bir arayış içinde olup hiçbir zaman bulamayacakmışım gibi hissediyordum. Ve sonra görünüşte önemsiz bir an, bir barda dışarıda yapılan sıradan bir sohbet, hayatımın akışını sonsuza dek değiştirdi. Barda tanımadığım insanlar arasında geçen sıradan bir konuşma, beni daha önce hiç gerçekten düşünmediğim bir şeyle tanıştırdı, İslam. O zamanlar İslam'ın sadece Orta Doğu'da bir şehir olduğunu sanıyordum. Medya aracılığıyla edindiğim yüzeysel bilgiler İslam'ı sadece terör ve aşırılıkla ilişkilendirmeme neden olmuştu. Ancak birinin İslam'ın bir din olduğunu söylediğini duyduğumda merakım uyandı. Eğer diğer tüm inanç sistemlerini araştırmışsam, neden hiç İslam'ı düşünmemiştim? Birkaç gün sonra iş yerinde otururken İslam düşüncesi yeniden aklıma geldi. Bir anlık bir dürtüyle Google'da arattım. Kur'an'ın İslam'ın kutsal kitabı olduğunu öğrendim ve onu okumaya karar verdim. Karşıma çıkan ilk ayetler Bakara suresindendi. Görünmeyene inanan ve tek bir tanrıya iman edenlerden bahsediyordu. O kelimeleri okuduğumda içimde bir şey değişti. Gözyaşlarım kontrolsüzce yanaklarımdan süzüldü ve tarif edemediğim bir sıcaklık kalbimi doldurdu. Sanki ilk kez hayatım boyunca aradığım şeyi bulmuştum. O anda, oracıkta, İslam hakkında başka hiçbir şey bilmeden, sadece bunun kalbimin özlem duyduğu hakikat olduğunu hissederek kelime-i şehadet getirdim. Ancak yolculuğum burada bitmemişti. Müslüman olduğumu aileme açıkladığımda beni reddettiler. Önüme bir seçenek sundular. Hristiyan olarak kalıp evde yaşamaya devam etmek ya da gitmek. Ben gitmeyi seçtim. Kısmen evsiz kaldım. Arkadaşlarımın evlerinde kalmaya başladım. Sonra bir Müslüman adamla tanıştım. Ona aşık oldum ve evlendim. Hala İslam hakkında çok az şey biliyordum. Ancak evliliğim beklenmedik zorluklarla geldi. Onun ailesi geleneklerine sıkı sıkıya bağlıydı ve benim sonradan Müslüman olmamı hoş karşılamadılar. Bana kısıtlamalar getirdiler. Artık arkadaşlarla buluşmak yok, partiler yok, onların sıkı çevresinin dışına çıkmak yok. Bu durum beni boğuyordu. İnancımı geliştirmek yerine İslam'ı baskıyla özdeşleştirmeye başladım. Zamanla dinden tamamen uzaklaştım. Yıllarca farklı manevi yollar aradım. Yoga, şamanizm ve holistik şifa yöntemleriyle tatmin olmaya çalıştım. İç huzuru ve netlik kazanmak umuduyla enerji çalışmalarına ve meditasyona daldım. Ancak ne kadar pratik yaparsam yapayım, hep bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordum. Bu yöntemler geçici bir rahatlama sağlıyordu ama içimdeki derin boşluğu dolduramıyordu. Ruhsal deneyimlerim daha yüce bir amaçtan kopuk hissediliyordu ve ben daha sağlam bir şey arıyordum. Ne kadar denesem de arzuladığım tatmin duygusuna ulaşamıyordum. Bu da beni sürekli daha fazla anlam aramaya itiyordu. Bu yüzden uzak yerlere seyahat ettim. Peru'ya giderek ayahuasca törenlerine katıldım. Bilinç değiştirici deneyimlerde anlam bulmaya çalıştım. Aynı zamanda başarılı bir iş kariyeri kurdum. Aşırı sporlarla bedenimi ve zihnimi sınırlarının ötesine zorladım. Ama hiçbir şey bana kalıcı bir huzur vermedi. Ne kadar ararsam arayayım, ruhuma gerçekten dokunan tek şeyden, yani İslam'dan kaçtığımı fark ettim. Sonra kader bir kez daha devreye girdi. Bir gece yüksek hızda araba sürerken frenlerim aniden bozuldu. Panik içinde arabam saatte 90 milin, yaklaşık 145 kilometre üzerine çıkmıştı. O korkunç anda hayatın ne kadar kırılgan olduğunu anladım. Annemi aramaya çalıştım ama sinyal yoktu. Ölümle burun buruna geldiğimi bilerek kelime-i şehadet getirdim ve şöyle dua ettim. Allah'ım, eğer beni kurtarırsan hayatımı sana adayacağım. Mucizevi bir şekilde frenlerim son anda çalıştı ve durdum. Gözyaşlarına boğuldum. Bana ikinci bir şans verildiğini fark etmenin ağırlığı altında ezildim. İşte bu hayatımı değiştiren andı. Eşyalarımı topladım, Arizona'ya taşındım ve İslam'a tamamen sarılmaya karar verdim.
Kur'an'ı derinlemesine inceleyerek inancımı yeniden keşfettim ve başörtüsü takmaya başladım. Yeni taşındığım yerde oda arkadaşlarımın İslamofobik yorumlarıyla karşılaştığımda duygularımı şiire döktüm. O şiir ilk İslami videom oldu ve beni tebliğ yoluna, İslam'ı anlatmaya sürükledi. Geriye dönüp baktığımda yaşadığım her zorluk, her yanlış yön aslında beni eve götüren ilahi bir planın parçasıydı. Bu mücadeleler bana sabrı, şükrü ve Allah'ın sonsuz merhametini öğretti. Beni bugün olduğum kişi haline getirdi. Artık misyonum çok net. Bir zamanlar benim gibi kaybolmuş olanlara yardımcı olmak, İslam'ın güzelliğini paylaşmak ve o gün verdiğim sözü yerine getirmek. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah hepimizi doğru yolda kılsın. Esselamu aleyküm. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim.